Bu benim 5. kez Floransa'ya gelişim. O yüzden oldukça da iyi biliyorum. Buradaki aile sayesinde bir İtalya devleti kuruluyor. Burası da özellikle şehirdeki en ünlü steakhouse'cu. Çok güzel ama ya. Bunu sürekli duyacaksınız benden. Tatlı sevmeyen ben sevdim düşünün. Çok güzel. Vatan gibinin malları bunlar. Aa, nereden biliyorsun onu? Burada insanlar cennetten yer alıyormuş Rönesans'a kadar. 2. Dünya Savaşı'nda tek bombalanmayan köprü burası. Kilosunu 55 liraya satıyorlar. Bülent Ersoy'un bir lafı var ya, benim diyor et canım çektiğimde diyor çağırıyorum şoförü, uçağa biniyorum, bisteka etleri yemeye gidiyorum dediği yer de burası işte. Alıyorum. Deniz Pehlivan ne biliyorsa gösterir. Deneyimleyelim hadi. Alamadı. Her şeyin değiştiği Rönesans'ı başlatan yer. Peki bunu nasıl başardılar? Bir uyarıda bulunayım. Özellikle hanımlar boş çantayla gelin buraya. Çok iyi anlattım. Tek seferde bunu nasıl anlattım ben de bilmiyorum. Çaylar, çekirdekler her zamanki gibi hazırsa sizlere iyi seyirler, bana da keyifli bir Floransa gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. İtalya turumun 2. ayağı Floransa'ya, Rönesans'ın doğduğu bu kadim kente hoş geldiniz. Dünya turumun Avrupa ayağında benim sizlere anlatmak istediğim en değerli ve kadim kentlerden bir tanesi Floransa'dayım. Rönesans'ın doğduğu, aydınlanma çağının başladığı, insanların daha düne kadar kiliselerin emirleriyle yakıldığı yerlerde bir anda değişen ve kitaplara odaklanılan hayatların başladığı yer burası. Önümüzdeki 12 saat boyunca size hızlandırılmış bir Floransa gezisi yaptıracağım. İtalyanların Firenze dediği bu kent özellikle 14. ve 16. yüzyılda başlayan devrimlerle, buradaki bir aile var, onların adımlarıyla bir anda çığır açan devrimleri başlatıyor ve günümüzün Avrupa'sının temellerinin aslında değiştiği yer olarak biliniyor. Bununla birlikte arkalarına bırakmış oldukları o kadar iyi, o kadar keyifli, o kadar güzel yapılar, tarihi binalar ve bununla birlikte müzeler var ki sizlere elimden geldikçe bu videonun sonuna kadar hepsini göstermek istiyorum. O yüzden çaylar, çekirdekler her zamanki gibi hazırsa sizlere iyi seyirler, bana da keyifli bir Floransa gezisi olsun. Bir kenti anlamak için genellikle önce eğer imkan varsa o kentin tepe noktasına giderim, böyle şehri bir izlerim. Burası da Piazzale Michelangelo dedikleri, Floransa'yı tepeden izleyebileceğiniz. Normalde akşamüstü gün batımı zamanı çok güzel oluyor ama bugün yağmur yağacak akşamüstü. O yüzden biz sabahtan gelelim dedik ve şehrin tepesine kurulmuş olan bu harika gözetleme noktasından, manzara noktasından kenti izliyoruz şu anda. Arada geçen bir Arno Nehri var. İkiye bölüyor kenti ve ileride de çok ünlü bir köprü var. Onu göstereceğim size. Bayağı tarihi bir yerdir. Ama burayı, Floransa'yı gerçek anlamda en ciddi manada turizmini patlatan ve insanların günler öncesinden sıraya girdiği yer Duomo'yu görüyorsunuz. Birazdan kent merkezi orası. Oradan geziye başlarız. Böyle araları dolaşa dolaşa müzeleri de gezerek ve harika yemekler yiyeceğiz. Onu da baştan söyleyeyim. Çünkü şu an Toskana bölgesindeyiz. Ama bununla birlikte gün içerisinde size İtalya'nın bu süreci nasıl başardığını da anlatmak istiyorum. Çünkü düne kadar birbirini parçalayan eyaletlerken ama kendi aralarında birer devlet olduklarını söylüyorlar bunlar. Mesela bu Floransa'nın ayrı bir devlet olduğunu düşünün. Roma'nın ayrı bir devlet olduğunu düşünün. Sicilya'nın ayrı bir devlet olduğunu düşünün. Akabinde buradaki aile sayesinde bir İtalya devleti kuruluyor. İşte bütün o puzzle'ın parçalarını size böyle aktararak çok güzel bir gezi rehberi yapacağım. Bu benim 5. kez Floransa'ya gelişim. O yüzden oldukça da iyi biliyorum. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra zaten Roma'da yaptığım gibi Floransa'yı da çok iyi biliyor olacaksınız. Şimdi nehrin etrafından yürümeye başladım. Tepeden aşağıya indim ve şu gördüğünüz Arno Nehri işte buradan Pisa'ya doğru gidiyor. Akdeniz'e kadar açılıyor. Pisa'da bu meşhur kule var ya, yamuk olan. Onu bir sonraki gün gösteririm. Buraya da oldukça yakın, gelmişken görürsünüz en azından. Şehrin merkezine doğru yürüyorum. Şu köprünün olduğu yerden karşıya geçince artık Floransa'nın merkezindeyiz. Artık kente giriş yaptım. Şimdi Roma'da hatırlarsınız size binaların tasarımlarını, renklerini, yapıların işte tuğladan olan o uyumunu göstermiştim. Burada da bunu göreceğiz işte. Floransa'nın da mimarisi daha çok bizim bu doğu taraflarında, mesela Kars'ta falan da görürsün şu taş modellerinin örneklerini. Böyle yapılar göreceğiz. Ve yine
böyle balkonu olmayan pencere sistemleri göreceğiz. Birçok yapı böyle olacak. Şehrin içine doğru şimdi yürüyelim bakalım. Yıllar önce geldiğim yerlerden bir tanesi de Floransa'ydı. Hatta ilk yurt dışına çıktığımda Roma'dan başlamıştım. Sonra Floransa'ya gelmiştim. Akabinde birkaç kez daha Floransa'ya gelme şansım olmuştu. Onların da bölümlerini yapmıştım. YouTube'da yine izleyebilirsiniz. Açıklamaya koyarım. Ve size yine bir öneride bulunacağım. Burayı da oldukça iyi biliyorum. O yüzden açıklamaya gezilecek yerler, yemek yenecek yerler, özellikle konaklanacak otelleri bırakacağım. Çünkü burada otel en pahalı şey. Ve kalacağınız yeri de biliyor olmanız lazım. Şehrin çok dışında kalırsanız uğraşırsınız. O yüzden ben size uygun olarak gördüğüm bölgeleri sıralı açıklamaya bırakırım. Oradan bakın. Turizm de başladı zaten. Deriler var, görüyorsunuz. Burası deri üretimiyle de meşhur. Is it Floransa product? Made by in Floransa, France? Thank you. Ve her yerde göç dalgası var. Görüyor musunuz? Roma'da da görmüştük. Yani çalışan çok ciddi bir göçmen insan var. Avrupa'nın her yerinde artık bunu görebiliyorsunuz. Hem ucuza çalışıyorlar hem de ihtiyaç var. Ama genelde iletişim kuramıyorsun ya. Göçmenler çok mutsuz. Çoğunlukla. Ne yazık ki böyle bir durumu Avrupa'yı gezdikçe artık kıyaslayabildiğim için söylüyorum. Üzücü. İnsanların hepsi memleketlerinden oldu. Dünyanın her yerinde şu ekonomik krizler ve saçma sapan zenginlerin arsızlığı ve açlığı yüzünden toplumları düşürdüler. Özellikle Afrika çok zor durumda. Günümüzde daha da zor durumda. Çok güzel ama ya. Bunu sürekli duyacaksınız benden. Şimdi günlük bir plan örneği vereyim ben size. Burada yeme içmemiz makarna, pizza olmayacak. Et yiyeceğiz. Ete doyacağız. Çünkü burası Fiorentina Bisketta adında etleriyle ünlü ve çok iyi restoranlar var. O yüzden günün yorgunluğunu bir böyle tam bedenim kabullensin, acıkayım. Onu en son yemek istiyorum ve şahane bir yere göstereceğim size. Güzel bir yemek de yiyeceğiz ama dikkatimi çekti. Hemen bakın daha kente girer girmez böyle dry edge gibi yapmışlar. Kilosunu 55 liraya Bistecca Fiorentina diyor bak. Satıyorlar. Çok iyi görünüyor. Bülent Ersoy'un bir lafı var ya. Benim diyor et canım çektiğinde diyor çağırıyorum şoförü, uçağa biniyorum, bistecca etleri yemeye gidiyorum dediği yer de burası işte. Yani bu Floransa eyaleti gibi düşünebilirsiniz. Sabah böyle bir anda eser, hemen kalkar gider mesela İtalya'da Casa della Bistecca vardır. Ama inanılmaz. İtalya'da. Evet, böyle bir şey olamaz. Et yemeye İtalya'ya mı gidiyorsun? Evet, Sabah kalkınca. Neresi dediniz biz hani gidecek? Casa della Bistecca, götüreyim sizi. İnşallah. Mesela burayı bilmiyorum ne olduğunu. Sandviç satıyormuş. Aa evet ya, burası sandviçleriyle de çok ünlü. Alıyorum. Deniz Pehlivan ne biliyorsa gösterir. Deneyimleyelim hadi. Alamadı. Sıraya bak. Oho, şu sıraya bakın. Al Antico Vinaio'ymuş adı da. Hayatta çekmem bu sırayı. Zaten zamanımız kısıtlı. Neyse başka yerden alırım, telafi ederiz, durun. Şahane. Değil, son yorumlarına baktım. Özellikle Türkler çok bozduğunu ve çok da beklentileri yükseltmeyin, pek de bir şey yok diye yazmışlar az önceki mekan için. Genelde böyle Amerikalılar özellikle bayılır bir şeyi abartmaya. Ben şeyi görmüştüm, Costa Rica'da inek görüp oh my gosh diyordu, böyle çıldırıyordu. İneğin kralı sizde var halbuki, her şeye şaşırırlar, abartırlar da. Neyse. Burada şimdi merkezde çok güzel meydanlar var. Rönesans'ın doğduğu yer dedik ya, işte onun en güzel örneklerini görebileceğimiz bir hikayeyi size anlatarak gezimize başlatacağım. Floransa yaklaşık 20 civarı İtalya eyaleti gibi düşünebilirsiniz. Kentlerinden, bölgelerinden bir tanesi. 1 milyon kişi yaşıyor. İtalyanca ismi Firenze. Da Vinci, Michelangelo, Raffaello gibi çok önemli insanların, sanatçıların doğduğu yer, hatta Dante'nin de sürgüne gönderilmeden önce. Ve burası aslında Orta Çağ'daki o 5 ila 15. yüzyıl arasındaki cehaletin de hüküm sürdüğü, şu gördüğünüz meydanlarda insanların sırf düşüncelerinden dolayı katledildiği, giyotinlerle aynı Roma'daki gibi başlarının kesildiği, düşünmenin dahi suç olduğu bir kentken bir anda 14. ve 16. yüzyılda her şeyin değiştiği Rönesans'ı başlatan yer. Peki bunu nasıl başardılar? Burada çok zengin bir aile var. Medici ailesi. Zaten Floransa'yı bu kadar değerli kılan ve hala günümüzdeki bütün yapıların korunmasının temelini sağlayan aile bunlar. Bunlar o kadar zenginler ki 14. ve 16. yüzyıldaki o dönemde paralarını da kullanarak
buradaki insanların biraz daha rahat yaşamalarını sağlıyorlar. Diğer geri kalan İtalya gibi değil ki, o zamanlar İtalya diye bir yer yok zaten. Hepsi bir aslında küçük özerk ülke, devlet, beylik gibi düşünebilirsiniz. Buradaki insanlar düşünemezken bu insanları destekleyen bu aile düşünce özgürlüğünü başlatıyor. Bu özgürlüğü de şöyle başlatıyorlar. Matbaa, en temel şey matbaayla başlıyor. Diyorlar ki artık kiliseyi birazcık dışarı tutmak zorundayız. Çünkü kilise her şeyi yasaklıyor ve bir şeyler ters gittiğinde sürekli bir tanrının elinin olduğunu söyleyip insanları yönlendiriyor. Mesela veba. Vebada diyorlar ki biz bütün bu sokaklardaki zulmüne maruz kalıyoruz. Bu şeytanlar da diyor, kediler diyor. Ve bütün kedileri toplayıp yaktırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sonra ne oluyor? Aslında daha da veba artıyor. Çünkü fareler yaymaya başlıyor. Bu kadar işte yanlış yönlendirmeleri gören artık toplum, özellikle bu Medici ailesinin artık parasını da kullanarak diyor ki matbaayla beraber çevirilere başlayalım. Sanat zaten var ama özellikle kitaplaşma konusu Doğu'da var. Kimlerde var? İşte Yunan'da var, Araplarda var. Ve ilk önce bütün bu kaynakları çevirmeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor? Tabii pusula da artık gelişmiş oluyor. Dünyaya açılıyorlar ve kilisenin boyundurluğundan çıkıp yaşama odaklı yaşamalıyız diyorlar. Çünkü kilise diyor ki hayır diyor, Tanrı odaklı yaşayacaksın. Öldüğünde de hep Tanrı'ya itaat edeceksin. O da sana cenneti verecek diyor. Ama diyorlar ki okurken bir şeyi fark ediyorlar, birçok dinde de olduğu gibi. Biz şu anda da yaşamak istiyoruz diyorlar. Çünkü kilise ne yapıyordu? Sürekli bunları dikte edip yönlendirip sömürüyordu. Öyle ki kiliseler o kadar büyük para kazanıyorlardı ki yanlış giden her şeyde halktan bağış adı altında para topluyorlardı. İşte bundan bıktıktan sonra tamamen kitap özellikle kaynakları kullanarak aydınlanmaya başlıyorlar. O Rönesans'ın başladığı yerde Floransa olarak biliniyor. Aslında buradaki her şeyi başlatan en önemli şey zenginlik. Medici ailesi fakir bir aile olsaydı belki de Rönesans olmayacaktı ya da başka bir yerde başlayacaktı. Ama dönemin o kadar iyi bilim ve ilim adamları buradan çıkıyor ki Medici ailesi bunu fark ettiği için zaten yönlendiriyor. Düşünsenize, siz çok zenginsiniz, Rönesans'ın buradan başlatıyorsunuz, para konusunda hiçbir sıkıntınız yok ve o dönemde başlayan Rönesans'la beraber inanılmaz bir bankacılık ve finansal sistemin hakimisiniz ki Fiorin diye biliyorum para birimleri var. Çok iyi bir değeri oluyor Floransa'nın ve diğer bütün kentleri de kendilerine çekmeye başlıyorlar. Bunlar nereler? Roma, Sicilya, Puglia, işte Toskana'nın tamamı vesaire gibi düşünebilirsiniz diyor ama diyorlar ki artık ayrılık vakti yeter. Hadi gelin birleşelim. Öyle ki burası İtalya'nın ilk başkenti oluyor. 1860'larda 5-6 yıl boyunca İtalya'nın başkentliğini de üstleniyor Floransa. Çünkü Medici ailesi biz buradan çıktık diyor. Buradan çıktık, her şeyi değiştirdik. Bırakın da başkent de burası olsun diyor. Kendi muhtarlığını seçmek gibi. Yani bir yerin muhtarıysanız o yerin yönetimini alıp bütün her yere ulaşmaya çalışırsınız sonuçta. Onlar diyor ki biz buradan çıkarttığımız için diyor her şeyi diyor. Ülkenin de diyorlar başkenti de Floransa olsun diyorlar ve ilk başkent Floransa oluyor. İşte akabinde gelişen 200 küsür senelik dönemden sonra bütün bu eyaletler önce Birleşik İtalya Devleti oluyor. Sonra 1940'larda da İtalya Cumhuriyeti oluyorlar. Bu sürece baktığınızda beni en çok şaşırtan nokta ne biliyor musunuz? Çok radikal kararlar almışlar ve özellikle dini kullanmaya çalışan birçok din adamını ortadan kaldırmışlar. Öyle ki burada insanlar cennetten yer alıyormuş Rönesans'a kadar. Hal böyle olunca kilisenin bunların hepsini sömürdüğünü fark eden toplum bir şekilde organize olabilmiş. Ve günümüzün Avrupa'sının temelleri aslında bu şekilde kurulmuş. İşte bu yüzden Medici ailesinin katkılarıyla şehirde gençleşen yapılaşma ve güzel binalar, organize olmuş bir şehir sistemi sayesinde bugün geldiğinizde Floransa'nı bambaşka bir ülkeye geldiğinizi hissediyorsunuz. Ne bunu Roma'da görebilirsiniz, ne Venedik'te görebilirsiniz, ne Puglia bölgesinde görebilirsiniz. Hepsinin ayrı bir tarihi ve şehir düzenlemesi güzelliği var. Bunun da yani Floransa'nın da bu kadar farklı ve ilgi çekici olmasının en büyük temeli o zengin Medici ailesinin sanata olan destekleriyle beraber Rönesans'ın da gelişimini kullanarak kendi yaptıkları katkılar. Çok iyi anlattım. Gerçekten tek seferde bunu nasıl anlattım ben de bilmiyorum. Bir alkışı hak ettik artık. Şaka maka iyi giriş yaptık. Önce burayı bir anlayın ki ondan sonra şehri gezmeye başlayalım. Ayrıca güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. YouTube algoritması bunu çok seviyor ve bunu yaparsanız da sizin önünüze her seferinde bu videolar düşer en azından. Rönesans'ı anladıysak artık kenti de anlamaya başlayabiliriz. Burası bir müzeler kenti. Birçok müzeye girmek için önceden bilet almanızı öneririm. Hepsine girdim zamanında ama
çok ünlü olan, bence dışarıdan daha güzel görülen Duomo dedikleri katedralleri var. Duomo muydu? Tam ismini bile unuttum, düşün yani. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Orası tam kentin merkezi. Böyle bir artık Floransa sokaklarını gezerek de gezilecek yerlerini size göstermeye başlayayım. Böyle şimdi ara sokaklara girdim. Her yerde çarşı, pazar, dükkanları atmışlar sokaklara. Deri işi satıyorlar daha çok. Çantalar, ayakkabılar var. Kokusu zaten buram buram geliyor. Eskiden beri öyleymiş zaten. Deri, hayvancılık, şarap konusunda çok iyiler. Yani dünyanın en iyi şarap ülkelerinden bir tanesindeyim sonuçta. Ve neredeyse her mahallenin tabiri caizse kendi markası var. Çok uygun. Önceki vlogda da söylemiştim. 2 euroya, 3 euroya bile marketten alabiliyorsun. Bununla birlikte zeytin de var. Zeytinyağı da çok iyi tabii İtalya'da ama güneye indikçe o zeytin bahçelerini daha çok görürsünüz. Hava daha ılıman olduğu için. Küçük bir uyarıda bulunayım. Özellikle hanımlar boş çantayla gelin buraya. Çok alışveriş yaparsınız. Ve yeme içme konusunda da harikadır. O yüzden dönerken makarnasından, peynirinden, soslarından almadan dönmeyin. Evinizde de yaparsınız. Çok benzer lezzeti tutturabilirsiniz. Çünkü ürünler çok iyi. Şimdi onların en ünlü 2-3 meydanından bir tanesine geldik. İşte burası Signoria Meydanı. Özellikle Davut heykelinin replikasıyla ünlü şurada. Onun orijinali burada bir müzede saklı. Gidip görebiliyorsunuz. İsterseniz bakarsınız. Şu da Palazzo Vecchio. Bunun içine bir girip size göstereyim. Ya şu şehirlerde, Avrupa'da hala at arabasıyla turist taşıyorlar ya. Şunu değiştiremediler. Bir Viyana'da falan da öyle. Yazık günah hayvancıkları yazın sıcağında. Binmeyin, desteklemeyin böyle şeyleri. Abi Rönesans'ı anlattım ya, işte o Rönesans'taki Michelangelo'nun en iyi heykellerinden biri ve Rönesans'ın başyapıtı olarak biliniyor. Tabii bu replikası, orijinali değil ve Floransa'nın bir nevi sembolü niteliğinde. Bunun gibi birçok heykeli görebiliyorsunuz o dönemde yapılmış. Zaten heykeltıraşlık konusundaki en iyi dönemlerini yaşamış. Rönesans'ın o Davut heykelinin yapıldığı dönem ve bunun hemen önündeki binanın girişinde, ama bu replikası, orijinali değil. Şöyle bir binaya da girelim içeriye. Di Palazzo Vecchio. Böyle belli başlı yerlere giriş de ücretsiz. Ama özellikle müzelere ya da kulelere çıkmak isterseniz mesela ayrıca bir para vermeniz gerekiyor. İşte burası o Medici ailesinin sarayı. Zamanında 1200'lü yıllarda yapılmış ve burada yaşamışlar. Çok zenginlermiş ya. Hoca bu sarayda yaşıyorlarmış. Dışarıdan görüntüsü daha güzel. İçeride küçük de bir müzesi vardı. Gezebiliyorsunuz. Böyle o dönemin Floransa manzaralarını resmetmişler. Böyle farklı bir yer. Ama ben meydanları görmeyi tercih ederim. Şimdi geldiniz, güzel de bir müze gezelim diyorsanız burada Uffizi diye bir müze var. Bu ailenin müzesi. İçerisinde inanılmaz tarih, tablolar, eserler var. Ben daha önceden girdim. O yüzden girmiyorum. Ama Floransa'ya gelirseniz de o Uffizi galerisini, müzesini görmeden dönmeyin. Burası böyle bir yerde. Ben dedim yani daha çok şöyle etraftaki binaları gezerek, görerek, meydanları dolaşmak daha güzel diye. İçerisi işteydi. Bu dönemlerde kullanılan heykeltıraş işçiliğine baktığınızda kadınlar daha çok böyle koca popolu, erkekler de böyle kaslıdır. Kadınlar aslında doğurganlığı, erkekler de gücü sembolize etsin diye bu şekilde aslında şekil verilerek mesaj gönderilirmiş topluma. Buradaki o heykellerin hepsinde de mesela 3 tane de var. Bakın 1, 2, 3'ünde de görüyorsunuz. Erkekler Davud'un heykelinde kaslı, güçlü, çıplaklık da var pek tabii ki. Kadınlar da böyle daha sekse paritesi yüksek mi denir, nasıl denir bilmiyorum. Bu şekilde figürleştirilmiş ve bunu her yerde göreceğiz. Yani Avrupa'daki zaten birçok heykeltıraşta da görebiliyorsunuz. Hatta bazen böyle insanlar gözünü falan kapatır ama o dönemlerde bunlar normalmiş ve verilmek istenen mesaj buymuş. Hadi bakalım bir kahvaltıyla güne başlayalım. Doğru düzgün bir şey yemedim henüz. O yüzden burada çok güzel bir kafe var. İnşallah sıra yoktur. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Herkes bu Floransa sandviçini yazmış. Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da. Bu arada Instagram'da da beni izliyorsanız Instagram hikayelerinizde de etiketleyip paylaşabilirsiniz. O kadar çok son zamanlarda insan ekranlarının başında izleyip paylaşıyor ki bu beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Burada da Instagram'da da anlık paylaşımlar yapıyorum bir hayalin peşinde de. Oradan takip edin. Daha hızlı orada yayınlaması. Bir de orada hızlı böyle etkileşim kurabiliyoruz. Burası birazcık daha uzun sürebiliyor. Süreç anlamında, edit anlamında. Oraya da beklerim.
Herkes sandviçini almış. Floransa'da böyle bulabildiği yere oturmuş. Öğününü yiyor. O kafede yer bulabilirsem böyle oturup bir güne güzel başlamak istiyorum. İnşallah sıra yoktur. Bu yürüdüğüm sokak size az önce gösterdiğim sarayın hemen çaprazında böyle daha çok alışveriş mağazaları, dükkanlar. Buralarda ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Ama her şey euro tabii ki. Şunu ben alıp giysem, baksana. Beni salı pazarında döverler. Marka olunca işte moda oluyor. Çok ilginç. O kadar saçma sapan kıyafetler gördüm ki. Allah'tan benim kankamın markası vardı, Sezar ya. Bundan daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu. Benim sarı tişört yırtılınca gitti, bütün kıyafetleri bana verdi. Kendi markasından, sağ olsun. Ne bileyim, biz çok gezmekten, okumaktan, düşünmekten, böyle gösteriş, bakım çok beni mutlu etmiyor. Farklı kıyafet giyince bile aklım karışıyor. Şöyle bir meydana geldim. Gideceğim kafenin ismi Gili. Yani Kafe Gili. Burası işte. Of, çok güzel görünüyorlar. Var ya, İtalya'nın pastane tarafı da çok iyi, biliyor musunuz? Oo. Tatlı yemeyen beni bile dibimi düşürdü görselliği. Böyle tarihi bir binanın içindeyiz. 1733'te yapılmış burası. 250 yıllık neredeyse. Abi barı bile çok şık, şuraya bak. Ne kadar böyle tarihi hissettiriyorlar sana ışıklarıyla, şu ahşabın rengiyle, tasarımıyla falan. Şimdi şöyle tatlı bir şey söyledim. Bir tane de Americano söyledim. Ne verecekmişim buna? 6,80 €. Ya burası İtalyanların böyle şey vardır ya, ayakta yersen farklı fiyat mantığı, oturduğunda farklı fiyat. Burası servis kısmıymış. Şurası da restoran kısmıymış. Restorana oturuyorsunuz, getiriyorlarmış ama tabii ki ben bunu bilmiyordum. Aklınızda bulunsun. Ben de İtalyanlar gibi takılacağım böyle ayakta. O kadar iyi turizm var ki her yerde. Her yer tıklım tıklım. Kahvesi yine güzel çıkacak, biliyorum. Harika. Şu da söylediğim tatlı. Üstlerinde birçok şeyin pudra şekeri gibi bir şey kullanıyorlar. Mesela kruvasanda falan da çok güzel oluyor. Yani şu ana kadar mesela yediğim bütün en iyi kruvasanlar İtalya'da olabilir. Bir de buna bakalım tatlı olarak. Bu ne? Tatlı sevmeyen ben sevdim, düşünün. Bunu nasıl yaptınız ya? İnanılmaz iyi. Şahane. Bunu yemek için buraya gelirim. Yani bu restorana, Floransa'ya gelirim. Hani bazen bir şey yedikten sonra anlayamazsın ya ne yediğini, böyle çıktığında bile hala etkisi sürer. Öyle bir şeydi. Yani Floransa'ya gelirseniz bunu yemeden dönmeyin dedikleri kadar varmış. Hak verdim. Şimdi Duomo meydanına doğru gidiyorum. Floransa yapan en güzel yere. Yani gerçekten o kadar güzel ki. Bu zaten katedralin en ünlü şeyi, dışındaki tasarımı, o sanatı. Yani kaç? 1296'dan 1400 küsürlere kadar sürüyor yapımı. Nereden baksanız 150 sene ve yüksekliği 150 metre dev bir yapı burası. Şu yukarıdaki gözetleme noktasına çıkmak için para veriyorsunuz ama içeriye girişe falan para vermiyorsunuz, ama inanın bana dışından görüntüsü içine nazaran çok daha güzel, çünkü dışındaki şu tasarım ve işlemeleri içeride göremiyorsun. Şahane. O kadar büyüleyici ki insan yanına yaklaştıkça ne kadar küçük kaldığını fark etmekle beraber o detayları daha net görebiliyor. Yani şunları falan tek tek nasıl yaptınız? Ve içine girmek için çekeceğiniz sıra bu. Ben yıllar önce buraya geldiğimde kaç defa girdim. Bekledim de. Ama dediğim gibi dışı daha güzel. Hani bir gün buralara gelirseniz siz kesin girin, şu sırayı çekin. Bu biletlik bir sıra değil. Mecbur herkes gibi çekmek zorundasınız. Aynı zamanda burası da bir tabii pazar meydanı olduğu için etrafında birçok vakti zamanında ticaretle dönermiş. Günümüzde de restoranlar, oteller, kafeler, barlar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz şu meydanın etrafında. Hitler'in bombalamadığı nadir yapılardan birisi. Bombalayabilirdi de yani. Birçok yeri bombaladılar ya ve günümüze kadar ayakta kalabiliyor. Her yerde sokak sanatçıları var. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde karikatürünüzü, portrenizi yaptırabiliyorsunuz. Çok güzel yer. Gerçekten hani şunun verdiği kente zenginlik daha ilk gördüğünüz anda hissettiriyor, biliyor musunuz?
Dünyayı gezerken yıllar geçtikçe insan neyi öğreniyor biliyor musunuz? Size bir şey itiraf edeyim. Önceden söylediğimi hatırlamıyorum ama artık böyle bir şeyin içine gireyim, gezeyim, sıra bekleyeyimden çok orayı yaşamaya çalışmak bana daha çok keyif veriyor. Pek muhtemelen dünyada neredeyse bu bütün ünlü yapıların hepsini gördüğüm, girdiğim, daha önceden tecrübe ettiğim içindir. O yüzden hani sizlere önerim, belli bir süre sonra bundan vazgeçebiliyor insan, aklınızda bulunsun ama daha yeni başlamışsanız hepsine girmeye çalışın, sabırlı olun. Bak şunlar mesela hepsi sahtekar. Geliyorlar böyle, bul karayı al parayı ayağına. Bak. Onun hepsi düzenek. Kanmayın sakın bunlara. Bul karayı al parayı yapıyorlar ama onların hepsi bir çete. Sen ne var ya bunda işte altındaydı diyorsun, hemen hile yapıyorlar. 50 ila 100 euronuz 10 saniyede gider. Bu Avrupa'ya dair size vereceğim en büyük öneri olsun. Her yerde var bu. Paris'te falan da var. İşte buralarda en sevdiğim şey oydu. Canlı müzik dinle, sokak sanatçılarını gör, sonra şurada bir otur, bir biranı iç. Harika bir kenti izle, yoldan gelen geçenlere bak. Avrupa'yı gezmek istiyorsanız yapılacak en keyifli şehirlerde detay bence bu. Birçok yeri görmektense bunu tercih ederim. Şahsen ben acıktım. Tatlı beni sadece durdurmuş. Gelin güzel bir yemek yiyelim. Size buralardaki en iyi restoranlardan birini göstereyim. Zaza, Trattoria Zaza restoranı burası da. İşte Floransa'ya gelip de gitmeyenlere dövdükleri ikinci mekan bu. Şimdi trattoriyalar var, restoranteler var, işte ayakta yiyebileceğiniz pizzacılar var. Böyle segment fiyatına göre değişen restoranlar var İtalya'da. Restoranteler en pahalıları daha çok. Trattoriyalar da bir tık altı. Diğerleri daha böyle kafe, işte ayakta pizza atıştırmalık yiyebileceğiniz mekanlar olarak geçiyor. Burası da özellikle şehirdeki en ünlü steakhouse'cu. Size bahsettiğim o Fiorentina usulü steakleri yiyebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi. Daha önceden de geldim ama hiç vlogunu çekmemiştim. O yüzden kısmet bugüneymiş. Hadi gelin, dünyayı bayağı bir dolaştıktan sonra fikrim değişecek mi, değişmeyecek mi, yoksa gerçekten de hala aynı lezzette mi? Yüzümdeki mutluluktan anlayacaksınız. Fiyatlara bakalım girerken. Şurada yazıyor bak mesela, tenderloin 29'muş. Beef tenderloinler. Yani ortalama 25 ila 30 euroya falan bir yemek yiyeceğiz. İçeriye girdim, o kadar büyük ki yani dolaş resmen bitmiyor. Böyle 2000 ayı toplamışlar, altından birbirine bağlamışlar, çok da şıktı. Merhaba, siz de mi Türksünüz? Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Rezervasyon yaptırıp geldik değil mi buraya? Evet, rezervasyon yaptık. Yoksa imkansız. İmkansız değil de beklersin. Gündüzleri Epey. şansımız var. Ama saat 4'ten sonra rezervasyonsuz. Akşam imkansız değil mi? Aklınızda bulunsun, romantik bir akşam yemeği yemek isterseniz. Şimdi şöyle bir menü geliyor, gayet böyle tarz, çok abartılmamış ama oldukça zengin bir menüsü var. Buraya geldiğimizde de şuradaki dediğim Florentina Grilled Beef Steak yiyeceğiz. Ama bir de bunun 2 kiloluk olanı var ama aynı lezzette değil. Sonuçta et kesimi, yani aynı hayvan bile olsa kesildiği yer farkı olabiliyor. Bunun kilosu böyle bir restoranda, şehirdeki en ünlü yerde 55 euro. 3 kişi rahat yiyebilirsin mesela. Bu arada artmış hali. Önceden kilosu 40 euroymuş. Daha önceden 30 euro falanmış. Düşünün yani. Burada da çok ciddi bir enflasyon var. Şimdi düşünsenize, bizim ülkemizde böyle çok ünlenmiş bir restoranda oturuyorsunuz. İşte pahalanmış hali 50 euroya falan 1 kilo steak yiyorsunuz. Kaç paraydı abi şişesi şarabı? 16 euro. Şaka gibi ya, düşünsene. 16 euroya da şarap içiyorsunuz. Yorumu siz yapın arkadaşlar. Hani Floransa gibi bir yerde bu fiyatları, yani çok iyi bir yemek yiyip Türkiye'de kadehi. kadehi 16 euro. Öyle diyelim. Ben yorum yapmıyorum, yorumu kendiniz yapın arkadaşlar. Etimizi söyledik, bekliyoruz. Bu et yani bayağı iyiymiş. Hakan da rehberimiz sağ olsun yönlendiriyor. Ne diyorsun abi, İtalya'da yenecek en iyi etlerden birinden mi? Kesinlikle, yani buraya gelip de özellikle Floransa'ya, Zaza restoranda Floransa usulü biftek yemeden gitmek olmaz. Eksik kalır. Kesinlikle. Bülent Ersoy misali. Beni Floransa'ya steak'in gel. sularında yıkasınlar. Vallahi ben merakla bekliyorum. Beklentimiz çok yüksek. Heyecanımıza tam bekliyoruz. Kes Gökhan kardeşim. Yapıştır. Etimiz geldi. 1 kiloluk bir steak. Bakalım lezzeti de dedikleri kadar var mı? Aç Allah'ın açı. Şöyle bir parçayı kestim. Bunu birinin deneyimleyip sizlere aktarması lazım. Afiyet olsun, hakkınızı helal edin. Abi etin
etin bildiğin tadı var ya. Ağızda yerken Et aroması, lezzeti, yediğini hissediyorsun değil mi? kıvamı, pişirilme usulü muazzam. Konuşamadım, bir şey dememe gerek yok. Afiyet olsun. Şahane bir yemekti vallahi, verdiğim her euroyu helale hoş olsun diyerek çıktığım yerlerden bir tanesi. Gelirseniz Floransa'da mutlaka bir güzel burada bölgeye ait et deneyimi yaşamadan dönmeyin. Şimdi bir çarşının şöyle içerisinden geçiyorum. Burada böyle pazar kurmuşlar. Daha çok dediğim gibi hep deri ürünleri satıyorlar. Pek tabii ki bunlar gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Belki alışveriş yapmak istersiniz. Şimdi göstermediğim bazı parça ve detaylar var. Onları görmek üzere düşelim yollara. Burası Mercado Centrale diye geçiyor. Yani merkez pazarı diye geçen bir yer. Daha çok böyle turistlerin takıldığı yer gibi düşünün. Yeme içme kısmını şu ana kadar göremedim. Hep böyle alışveriş dükkanları, tezgahlarıyla kaplı. Böyle aradığınız hediyelik eşya olur. Gelmişken İtalya'dan bir şeyler alalım dersiniz. Böyle bir meydanın ortasına kurulmuş farklı farklı dükkanları ve daha çok bakın hep göçmenlerin aslında işlettiği tezgahlar. Hiç daha İtalyan görmedim. Havada bir açıp bir kapatıyor. Birazdan yağmur gelecek. Pek muhtemelen nemini hissediyorum şu anda. Buranın akşamı da çok güzel oluyor bu arada. Ama tabii bir Roma kadar hareketli olmasa da en azından akşam ambiyansını da yaşayabileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi. Döner satıyorlarmış burada. Ayasofya İstanbul. Genelde ben Avrupa'daki dönerleri Türk döneri gibi satsalar da pek beğenmiyorum. Aklınızda bulunsun. Almanya'dakiler hariç. Şuradan bir su alalım ya. Susadım, burada çeşme göremedim. O yüzden marketten bir suyla devam edelim. 1 euroymuş sadece bak. Bak burada Pompi var yine. Bunlar Roma'da çok meşhurdu. Göstermiştim ya size. Bu Pompi'nin burada böyle tiramisu sattıkları dükkanı var. Yine 5 euroya satıyorlar. Bayağı tatlı seviyorsanız beğeneceğiniz yerlerdendir. Güzel yapıyorlar. Tatlı konusunda ben İtalya'yı çok beğeniyorum. Az önce size gösterdiğim şekilde yüzümden de anlamışsınızdır zaten. Bu marketlerin çoğunu Çinliler yönetiyor. Ve böyle meyve reyonuna gelince böyle fiyatları bir size göstereyim dedim. Bakın karpuzlar 2 euro falan kilosu. Hani belki burada ev tutarsınız, alışveriş yaparsınız, evinizde yersiniz diye söylüyorum. Biralar 1 euro civarında. Viskiler falan çok uygun. 13 euroya falan viski satıyorlar. 14 euroya vodka satıyorlar. Yani şurada bir kokteyl içiyorsun, 10 euro veriyorsun. Markette kocaman şişeyi ona satıyorlar. Bunu niye söylüyorum? Burada çünkü şey çok pahalı. Mekana oturduğunuzda fiyatlar bir anda 3-4 katı oluyor. Aklınızda bulunsun. Böyle dondurulmuş gıdalar var mesela. Alıp hani evde tutarsanız bir mikrodalgaya atıp yiyebilirsiniz. 3-5 euroya falan da çok rahat karnınızı doyurabiliyorsunuz. Burada hani Japonya'da, Kore'de falan da çok gösteriyordum. Hazır noodle'lar, ramenler falan var. 1,5 euro falan sadece. Şurada birazcık daha kaplarda olanlar var. 2 euro. Böyle alıp hemen hızlıca sıcak suyunuzu koyup karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ama çok ilginç bir şekilde dünyada nereye gidersem gideyim market sektörünü Çinliler ele almış. Panama'da bile öyleydi. Ama buralarda beklemezdim. Yani Floransa'ya geleceğim, bir markete gireceğim ya da bir mağazaya gideceğim. Çarşıda dolaşacağım. Hep göçmenler var. Dün Arjantin'deki bir videomu izleyen bir arkadaş Buenos Aires'te gittiğim restorandan story atmış az önce. Çok hoşuma gitti gerçekten. Dünyanın dört bir yanında izliyorsunuz ve beni çok mutlu ediyor. O yüzden nereden izliyorsanız hadi yazın yorumlara bakalım. Hangi ülkeden, hangi şehirdense. Ben böyle dünyanın 6 kıtasından Antarktika hariç çok farklı yerlerden izlediğinizi tahmin ediyorum. Şimdi birazcık merkezin dışında ama tam böyle eski surların olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. Şu an sur falan yok burada. Eskiden varmış. Fotoğraflarda da görmüştüm. Onun olduğu yere geldim. Burada çok ünlü bir bazilika var. Ve aynı zamanda burada da yine meydanları, parkları korumayı başarmışlar. Bu böyle mahalleyi gezmek istiyordum. O merkezdeki kalabalık biraz daha azaldı. Biraz daha sakin ve sessiz bir yere geldiğimi düşünüyorum. Santa Maria Novella Bazilikası burası. 15. yüzyılda Rönesans döneminde yapılmış şehirdeki iyi dini mabetlerden bir tanesi. Zaten dışındaki işlemelerden, o mermerin üstündeki tasarımlardan anlıyorsunuz. O dönemde yapılan bütün binalar aynı. Burada da bir etkinlik var gibi.
Ama içeriye girmeye deneyeceğim. Ya, muhtemelen burası da ücretli. Artık o kadar çok bazilika, katedral gösterdim ki ücretliyse girmeme gerek yok bile. Evet, 7,5 euroymuş. Ve fotoğraf, video çekmek de yasak. Şimdi burada çok ünlü bir köprü var. Ticaretin zamanında döndüğü, özellikle kuyum işlerinin, altın işlerinin döndüğü bir yer. Dünyada da sadece bildiğim kadarıyla 3-4 yerde var. Onu çekmeye gidiyorum, size göstermeye. Buradaki o Arno Nehri'nin karşısına geçeceğiz bu köprüyle. Ara sokağa girdim. Böyle birazcık da bilmeden kaybola dolaşıyorum. Çok güzel dükkanlar, hiç bozmamışlar, helal olsun. Bak, ara sokaklara girdiğimde çok güzel böyle kapıların olduğu binalar beni karşıladı. Ve aynı zamanda şuranın genişliği 1,5 metrekare falan bir dükkan görüyorsunuz. Mücevher satıyor. Size az önce o gösterdiğim mahallenin, yani meydanın, bazilikanın olduğu yerden, ara yerden girmiştim bak şuradan. Oradan devam ettiğinizde burada ilginç bir şey var. İnsanlar restoranlarda oturmuyorlar, böyle dışarıya elle uzattıkları bir şaraptır, kokteyldir, alkoldür, artık ne alırsanız küçük dükkanların olduğu bir yer burası. Ufacıcık bir yerden kapıyı çalıyorsunuz. Ondan sonra buradan içkinizi alıp ayakta içiyorsunuz. Çok yaygın bir gelenek burada. Ya bunun neyini seviyorlar anlamıyorum. Yani o aradan gidiyorsun, bir şiş, bir kadeh bir şey alıyorsun. Sokağın kenarında içiyorsun. Oturma yok, rahatlık yok, manzara yok. Ya dünyadaki bu saçma merakları bir türlü anlayamıyorum ya. Hani bizim oralarda, hani Fethiye taraflarında deniz kenarında oturursun, bir şey içersin, yüzersin, bir doğa görürsün, anlarım da. Mesela hani empati yapmaya çalışıyorum. Neden? Neden bir kaldırımda oturup sırf birçok blogger yazdı diye, ünlü olduğu için böyle ayakta bir şey içmeye çalışırsın? Bunu bir türlü kabullenemiyorum. Hiç benlik değil o yüzden. Hiç de merak etmiyorum. Biz yolumuza devam edelim. En azından gelmişken size de göstermiş oldum. Bir yerden çok güzel bir sanatçının sesi geliyor. Oo, şu abi söylüyormuş. Abi senin boyundan çok sesin var derler ya. Helal olsun. Oha diyeceğim, kusura bakmayın. Sen nasıl söyledin onu mikrofonsuz? Adamsın. Helal olsun. Çok iyiydi. Floransa'yı gezerken ne hissettim biliyor musunuz? Düşünsenize, Avrupa özellikle sanatla ön plana çıkmış değil mi? Son birkaç yüzyıldır. Heykeltıraş, resim, aklınıza gelebilecek birçok müzik anlamındaki değerli sanatçılar da mesela buradan çıkmış. Daha orta çağa kadar bu insanları katlediyorlardı. Yani geçmişteki cehalete boyun eğmemişler ve bir şekilde Rönesans'ı da dahil ederek bu sürece artık aydınlanalım, yeter cehaletiniz deyip masaya yumruğu tabiri caizse vurmuşlar. Eğer ki o günlerde bu mücadeleleri vermeselerdi pek tabii ki günümüzde kesinlikle Avrupa'daki sanattan bahsedemezdik. Burada beni en çok etkileyen bu oldu. Bu sokaklarda yürürken hayran olduğum birçok şeyin aslında cehaletle mücadele edilip günümüze taşınıp kazanılmasını aslında en değerli bulduğum şey olarak bu gezimde söylemek istiyorum. Darısı başka alanlarda da hala günümüzdeki mevcut popülist cehaletin devam ettiği günümüzde ortadan kalkması dileğiyle. Şimdi o köprüye doğru yürüyorum, az kaldı. Birazdan beraber köprüden karşıya geçeceğiz zaten. Tam olarak şu anda benim gözlerimin gördüğü şeyi görüyorsunuz. Açıyı öyle ayarladım, duvarın dibinden sol taraftaki manzaramı komple size de izletiyorum. Böyle bir yer işte Floransa. Bir anda da karşınıza ara yerden böyle tatlı mekanlar çıkabiliyor. Canım yine bir İtalyan dondurması çekti ya. Bakalım. Bir tanesi 4 euro mu? 2 tanesi 6 euroymuş, tamam. Şöyle bir dondurma aldım. Şöyle bir yer buldum, Queen Victoria. Rastgele bir dondurmacı, güzel görünüyor. Thanks mate. Thank you. Dondurmamızı aldık, içeride yiyebiliyormuşuz. Böyle bir mekan. Şuraya oturayım. O kadar sıcak ve nemli ki. Bakalım bu nasılmış. Ya İtalya'da kötü dondurma yemezsin. Roma'daki daha iyiydi.
Kavunu çok daha güzel. Şunları çekerken o kadar yoruluyorum ki. Vallahi tek kişilik dev kadroyum. Göksel de şunların kurgusunu yapıyor. Yani çok zamanımızı alıyor. Ama her şeye rağmen dünyayı gezmenin işinin olması şahane bir şey. Asla şikayetçi değilim. Afiyet olsun. Ponte Vecchio yani Vecchio Köprüsü'nü görüyorsunuz. Arkamdaki 2. Dünya Savaşı'nda tek bombalanmayan köprü burası. 14. yüzyılda yapılmış yaklaşık 600 yıllık bir köprü ve üzerindeki dükkanlarıyla ünlü ve bu şekilde köprünün üstünde kurulmuş olan dükkanlar olarak söylüyorum. Dünyada 3 örneği var. Bursa'da, Venedik'te ve burası. Bununla birlikte bu köprünün ilginç de bir hikayesi var. Eskiden bunun üstünde kuyumculardan çok etçiler varmış. Yani kasaplar varmış, et satarlarmış. Sonra çok kokmaya başlamış köprünün üstü ve 1593'te kral demiş ki artık et satamazsınız. O günden bugüne de hiçbir zaman et satılmamış. Günümüzde de daha çok bu köprünün üstünde dükkanlar, alışveriş butik noktaları gibi yerler var. Şimdi bunun üstünden birlikte gezerek bu Arno Nehri'nin en dar noktası olarak biliniyor. Karşıya tarafa gidip o mahalleye dolaşalım. Bak daha girişte hemen böyle bilmediğim birçok markanın dükkanları boy göstermeye başladı. Böyle hep hediyelik eşyalar, altınlar, gümüşler, takılar alabildiğiniz bir yer burası. Çok ünlü, yani Floransa'daki en ünlü köprü burası. Diğerlerine geçerseniz de ama buranın çok iyi fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Üstüne geldiğinizde zaten bir köprüde olduğunuzu değil, bir caddede olduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü şu caddelerle köprüyü bütünleştirmişler. Arada köprüye geçtiğinizi hissettirecek bir şey yok. Günümüzde de bakın hala yine aynı mantıkta altın, gümüş satan kuyumcuların olduğu bir ticaret noktası olmuş. Burası da köprünün tam orta noktası. Orta kemerin üstünden Floransa manzarasını görüyorsunuz. Şurada ne güzel bak. Restoran gibi bir yer var nehrin kenarında. Çok güzel görünüyor. Sabah ilk turuma da şuradan başlamıştım. Buradaki köprüden yukarıya doğru yürüyebiliyorsunuz. Biraz tırmanmanız lazım. Oranın da gün batımı çok güzel olur ama şimdi burada yağmur geliyor. Gün batımını göremeyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Siz güzel bir zamanda gelirseniz oradan bir gün batımı izleyin. Fark ettiniz mi? Neredeyse bütün mahallelerde birbirini sıkmayan renkler kullanmışlar. Hep şu tonlar, birazcık daha krem tonları, birazcık daha kırmızının açık tonları ve hepsi bir uyum içerisinde. Keza köprünün üstünde de aynı. Bunu çok iyi başarmış İtalyanlar. Helal olsun ya. 500 yılda Rönesans'tan sonra tabiri caizse her şeyin değerini daha iyi bilmişler. Köprünün karşısına geçtiğiniz andan itibaren de yine çok ağır bir kalabalık sizi bekliyor. Çünkü burası da yine çok turistik bir yer. Pek tabii ki karşıda görülecek kadar tarihi noktalar olmasa da buranın da biraz güzel parkları var. Onlardan bir tanesinin de ismi The Boboli Gardens diye geçiyor. Oraya doğru gelip burada dolaşıp yürüyebiliyorsunuz. İsterseniz parkta dolaşabiliyorsunuz. Güzel yerler. Yani burası da keyiflidir. Çok güzel restoranlar vardır. O karşıdaki fiyat pahalılığından bir tık daha hatta azdır. Daha az turistik çünkü oraya görece nazaran. Ama gelmişken buraları da görmek gerekiyor. Şöyle bir turlayacağım ben de. Anılarım canlansın. 1500'lü yıllarda Pitti diye buranın da zengin bir abisi varmış. Sonra Rönesans'ta böyle devasa bir saray yaptırmış kendine. Akabinde de Medici ailesi yine gelmiş buraya çökmüş, buraya almış. Her yeri aldığı gibi. Bütün Floransa, Toskana onlarınmış. Ve fark ettik neredeyse gördüğümüz sabahtan beri her yerde çalışan insanlar göçmen. Buranın demek ki zengini çalışmıyor. Rönesans'tan gelen dedelerinin paralarını yiyorlar. Velhasıl kelam oturdum şöyle bir kahve söyledim. Burada sadece kahve 3 euroya düştü. Böyle sarayı gece yoldan gelip geçen insanları izliyorum. Birazcık da yoruldum bugün. Bir önceki bölümde Roma'ya çok çalışmıştım. Roma çok daha kapsamlı olduğu için beni bayağı yormuştu. Burayı da bayağı toparladım bugün. Size de iyi gezi rehberi oluyordur. Zaten hani açıklamaya bunların hepsinin de özetini yazacağım. Onları da okuyun ki bir bütünleşsin en azından hikaye. Şimdi kahvemi içelim. Buradan sonra yavaştan ayrılırım. Çünkü buradan sonra Pisa'ya geçeceğim. Pisa da buraya çok yakın. Zaten Floransa ile Pisa turunu beraber yaparsınız. Normalde hep böyle olur. Çok yakın olduğu için ama Pisa'da kalmaya gerek olmuyor genelde. Çünkü Floransa çok daha güzel akşamları da. Böyle bir kahvemi şimdi yudumlarken günün yorgunluğunu yavaştan atmaya başladım. Az önce oradan merkeze doğru dolaştım. Arkadaki köprüden de şimdi köprünün manzarasını izliyorum. Benim burada çok ilginç bir anım var.
Buraya yıllar önce geldiğimde 10 sene önce falan şurada Tarık Akan'ı görmüştüm böyle 2 metre boyuyla şu dükkanlardan birinden çıkıyordu ve rahmetliyi burada gördüm böyle heyecanlanmıştım. Ya ne yapıyor böyle Fransa'ya insan nasıl tatile gelebilir? Hani ünlüler şeydir ya böyle hafta sonu kafalarını dinlemek için istedikleri yere gidebilirler algısı var ya. Biz de o zamanlar daha çocuğuz. Orada böyle görünce şey demiştim ya. Vay be adam ne kadar ünlü demiştim ve bugün öldüğü aklıma geldi. Ruhu şad olsun. Böyle bir anımı da sizlerle paylaşmak istedim. Dünyanın dört bir yanına gittiğimde hep şeyi çok hissediyorum biliyor musunuz? Bir gün her şey bitecek. O yüzden gerçekten hayatı dolu yaşamak lazım. Anılar biriktirmek ve onları paylaşmak lazım. Öyle bir an ve anımı sizlerle paylaşmak istedim. Yağmur geliyor zaten. Burayı da bayağı görmüş oldum. Güzeldi. Çok beğendim. Bu kısmı da çok. Şu yakanın olduğu yerdeki sokaklar da çok keyifliydi. Günaydın. Hadi pizzaya gidiyoruz. Ve pizza kentine geldim. Yaklaşık 1 saatte buraya ulaşabiliyorsunuz. Buraya gelmeden olmazdı. Dünyaca ünlü hatta belki de en ünlü kulenin şehrindeyiz. 100.000 kişi yaşıyor burada ve trenle, otobüsle birçok şeyle buraya ulaşabiliyorsunuz. Burada aslında gezecek, görecek inanın arkadaşlar hiçbir şey yok. Tamamıyla bu kule sayesinde. Bunun önünde bir tane kilise var. Kilisenin kulesi ve zemin yumuşak olduğu için zamanla yamulmaya başlıyor. Zeminin temeli sağlam atamadıkları için. Ve bunu çok iyi bir şekilde yine her zamanki gibi İtalyanlar pazarlıyorlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de turizmi geliştirmek istiyorsak tabiri caizse bizim çocuklarımızı bu İtalya'ya gönderip hani turizm işletmeleri dersleri alırdık ya da okulları vardı eskiden, şu an var mı bilmiyorum. Gelip burada bu nasıl pazarlanır onları öğretmemiz lazım. O kadar iyi her şeyi hikayeleştiriyorlar ki olmayan bir şey varmış gibi de satıyorlar aynı zamanda ama belli değerlerini de ellerindekileri özellikle çok iyi dünyaya aktarabilmişler. Onlardan bir tanesi de işte bu Pisa Kulesi. Çok küçük bir yer, yapacak hiçbir şey yok. Üniversite kenti ama gelmişken bu kadar yakın bir konumdaki dünyaca ünlü kuleyi görmeden olmazdı. Şimdi kuleye doğru yürüyorum. Öyle biraz etrafında dolaşırım. Sonra buradan ayrılacağım. Yine bugün de hava yağmurlu ama hiç şikayetçi değilim. Bak her yerde göçmenler var burada da sürekli şemsiye, hediyelik eşya satan dükkanlara. Ne olmuş bu İtalya'ya? Bu kadar çok göçmen görmemiştim. İtalya'da kaç defa gelmeme rağmen. Şimdi burada hava bir açıp bir kapatıyor. Bundan şikayetçi değiliz. Çünkü buranın sıcağını bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Gerçekten bizim o Muğla, Fethiye. Çok güzel. Vatan geminin malları bunlar. Aa nereden biliyorsun onu? Vatan geminin malları bunlar dedi adam. Vatan geminin mallarını da öğretmezsin ya. Bizim Antalya, Muğla gibi sıcağı düşünün. Burası da yeri geliyor inanılmaz nemli ve sıcak oluyor. O yüzden bu hava çiçek şu anda. Buranın böyle etrafında tam gireceğiniz noktada surlar var. Surlardan içeriye girebiliyorsun. Hadi girelim. Göründü kulemiz. Evet geldik. Burada Galileo'nun böyle birçok çalışması oluyor. Adamı kovuyorlar. Diyorlar ki sen hiç böyle bilimsel şeylerle uğraşma. Bak günah diyorlar, yasak diyorlar, defol git. Düşünebiliyor musunuz? Yani Orta Çağ İtalya'sında bilimsel bir şeyler yapmak, fikir yürütmek günah. Taşlanıyorsunuz, yakılıyorsunuz, kesiliyorsunuz. Günümüzde de düşünmediğinizde aşağılanıyorsunuz burada. O kadar bir anda her şey zıt olmuş. Şimdi şurası vaftizhane, hemen yanı kilise. Zaten kilise için yapılıyor. Bunun Çan Kulesi özünde. Ama insanlara işte bu yamukluk o kadar çok ilgilerini çekiyorlar ki şuraya bakın. Gemilerle bile İtalya'ya geliyorlar, turlar. Oradan otobüslerle Pisa'ya getiriyorlar. İnanılmaz bir pazarlama. Gerçekten burada bu gezinde en çok gıpta ettiğim şey bu. Yani biz de uçabiliriz bu konuda ama daha bence hala eksiklerimiz var. Bu konuda
gezince insan daha net anlayabiliyor. Burada isterseniz geldiğinizde sadece Pisa ya da Floransa üzerinde değil de Cinque Terre miydi, Cinque Terre miydi tam nasıl okunuyor? 5 köyler bölgesi var, bayağı ünlü. Amalfi tarafları var, Sicilya tarafları var, Puglia var. O yüzden hani ben size bu vlogda da sadece Floransa Pisa kısmını bağlamış oldum. Diğer yerlerle de ilgili plan yapmanızı öneririm. Beğendiğim yerleri açıklamaya da yazarım. Oradan bakarsınız ama İtalya'ya öyle 2 gün, 3 gün, 5 gün değil aylar ayırsanız da yetmeyebilir. Her ne kadar böyle ikonik yapılarını görseniz de bence en güzeli bir araba da kiralayıp böyle köy köy, kasaba kasaba özellikle bu çizmenin etrafındaki kıyı bölgelerini rahatça gezebilir ve çok güzel manzaralar görebilirsiniz. Ah güneş de geldi. Şimdi güzel oldu. Böyle de yaklaşık 4 küsür metre kule yamulmuş. Dibine kadar gelebiliyorsun. Yukarıya çıkmak paralı. Yukarıdan manzarayı izleyebiliyorsun. Ama 20. ve 21. yüzyılda kuleyi güçlendirmişler. O yüzden artık bu yatma durmuş. Bak size bir şey söyleyeyim. Bunun arka tarafına geçtiğinizde bence daha güzel bir açısı var ve daha az kalabalık bak gördüğünüz gibi. 1170'li yıllarda yapıyorlar bu kuleyi ve 200 sene sürüyor. İnanabiliyor musunuz şunu yapmaları? Ve bunun bu coğrafyadaki beyaz mermerle yapıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz ama güzel yapmışlar valla. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ama katma değer anlamında sadece görüp geçebileceğiniz bir detay. Biraz Pisa'nın bu merkezini dolaşalım bakalım neler varmış. Yani şuradan araya doğru yürüdüm. Yani merkezi falan da göstereyim diye ama hiçbir şey yok. O yüzden hiç uğraşamayacağım, oralara bakmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir kruvasanla kahveme geldi var ya, inanın bana. Dünyada birçok yerde kruvasan yemişimdir. Hatta bizde kruvasan özentilerine de çok kızardım. Bizim Türk kahvaltımızda Avrupa'nın hani mukayese edildiği o kahvaltı sözde kıyaslamasını yapıyorlar Instagram'da falan. Arada da uçurum var pek tabii ki. Ama burada da herkes kruvasansız güne başlayamıyor. Bu Fransa'da da öyle, burada da öyle ama benim dünyada yediğim şu ana kadar en güzel kruvasanlar İtalya'da. Harika. Çok beğendim. Şimdi ondan bir kere daha yiyeyim diye güne başlayacak şekilde enerjiyi almak istiyorum. Şöyle aralardan bak gidiyorsun, şehir hemen bitiyor. Birkaç tane restoran var. Aklımızda bulundu. Hadi bakalım kruvasan yiyelim. Burada bir yere oturuyorsun. Tamam mı? Muhabbet ediyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Grazie brother'ım. Prego. Thank you. Americano, hot milk, and your plain croissant. Çok yavaşlar. Yani bunu zaten bir tahmin edebiliyorsunuzdur. Şunu da söylemek istiyorum. Ben yorulmaya başladım ya yaşlandıkça. Yani yaş aldıkça, yaşlandıkça demeyeyim. Eski enerjim yok. Tamam yine mutluyum. Gezmeyi çok seviyorum vesaire ama şu olay beni çok yoruyor. İşim bu olmasa ve diyelim ki yeniden girecek olsam asla girmezdim. Çünkü hem çok zor, hem çok maliyetli, hem çok emek istiyor. Bu sabah onu fark ettim biliyor musunuz? Nereye kadar dedim. Dön dedim işte yaşıtların gibi. Çoluk çocuğa karış. Gez gez gez, sırtında bir çanta. Ya yine seviyorum da bazen yoruluyorum. Avrupa turundayım uzun süredir. O da biraz yormuş olabilir. Şimdi şöyle bir kruvasan geldi. Yani ne kadar güzel olabilir ki demeyin. Vallahi güzel. Bakalım nasılmış. Bir de bunun üstüne pudra şekeri koyuyorlar. Öyle daha da güzel oluyor. Kaç paraymış bu? 7 euro. Bir kruvasan, bir kahve. Ve hanımlar beyler, benden artık bu videolukta bu kadar. Videoda ne anlattıysam özet olarak, hatta kapsamlı bir şekilde detayları açıklamaya da bırakacağım. Oradan bakarsanız özellikle İtalya'ya gelmeden önce web sitemdeki yazıları okuyun ki rehber olsun sizlere de. Çok güzeldi. Roma'dan başladık. Floransa'ya geldik. Buradan sonra bakalım hangi ülkeye geçeceğiz. O gideceğim ülkeye de yine benzer şekilde dünya turunda hep yaptığım gibi o kentin gezi rehberini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. İnşallah bir sonraki destinasyonda da hava da güzel olursa, çekim için en azından sizlere şahane bir vlog daha göstereceğim. Hadi bakalım bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.